Bu videoda üniversite öğrencilerinin para kazanabileceği işleri sıraladım. Toplam 7 iş modeli var ve bazı iş modellerinin alt başlıkları var. İşleri sıralarken en kısa sürede para kazanabileceğiniz işlerden en uzun sürede para kazanabileceğiniz işlere doğru bir yol izledim. Şimdi ekrana koyuyorum bu iş modellerini ve hangi dakikalarda konuştuysam onu da belirtiyorum ki içinden dinlemek istemediklerinizi geçebilirsiniz. Şu an ülkemizde ekonomik sıkıntılar olduğundan dolayı üniversite öğrencilerinin okul hayatları da olumsuz etkileniyor. Para bulmakta zorlanıyorlar. Bu kapsamda bireylerin hızlı bir şekilde en azından nasıl para kazanabilirim sorusuna cevap olması amacıyla bu video hazırlanmıştır. 3 ay öncesine kadar ben de öğrenciydim. O yüzden motivasyon sayfalarında duyduğunuz o işleri basitmiş gibi lanse etmeyeceğim. Gerçekçi olacağım. Neyse onu anlatacağım. Bir de bu internette satış falan filan böyle bir furya var. Onlar bir iş modeli ama gerçekten onun üzerine çok düşülmesi gereken bir iş modeli. Ya okul seçeceksin ya o işi seçeceksin. Yani internette satış yapmak istiyorsun. O kadar uğraşman gerekiyor yani. Şimdi ilk anlatacağım işler ben ve arkadaşlarımın genel olarak para kazandığı işlerdir. Bu işler part-time işler aslında. Hepiniz duymuşsunuzdur. Bu işlerde günlük paranızı alabilirsiniz. Diğer işlere kıyasla en hızlı para kazanabileceğiniz işlerdir. Dersinizin olmadığı günler, hafta sonları ve okul sonraları çalışabilirsiniz. Bu işlerdeki insanlar genelde çok yoğun tempolarda çalışırlar. Yani yorulursunuz ama acil paraya ihtiyacınız varsa bu yorulmanıza değebilir. En azından birkaç ay okulla işi birlikte götürüp ekonomik durumunuzu biraz düzeltebilirsiniz. Bu dediğimiz part-time işler aslında şunlar: garsonluk, tezgahtarlık, satış elemanı, bulaşıkçılık, temizlik işleri, paketçilik yani kurye işleri ve benzeri işler. Part-time işler dediğimiz zaman ders süresi dışında çalışıp para kazanabileceğimiz tüm işlerdir. Buraya sadece benim gözlemlediğim veya deneyimlediğim işleri listeledim. İşleri kısa anlatayım bir. Garsonluk, kafelerde, restoranlarda ve benzeri yerlerde sipariş alıp teslim ettiğiniz veya boşları topladığınız işlerdir. Yerleri de temizletebilirler, tuvaleti de temizletebilirler. Eğer bu işte önceden tecrübeniz varsa içeride baristalık da yapabilirsiniz. Barmen veya barista dediğimiz kişiler içeride siparişleri hazırlarlar, kokteylleri yaparlar. Tecrübeniz yoksa da yüksek ihtimal masa silerek, boşları toplayarak başlarsınız. Elinize sürekli tepsi verirler, şunu yap, bunu yap derler. Bu kadar yani. Daha detay vardır tabi ama şimdi hepsini konuşamayız burada. Diğer bir part-time işte tezgahtarlık. Bu işte dondurmacıda dondurma keser verirsiniz müşterilere ya da kuru yemişçide kuru yemiş tartarsınız. Pazarda kıyafet satmakta, meyve sebze satmakta tezgahtarlığa girer. Adı üzerinde ürünlerin bulunduğu bir tezgah var. Bu ürünleri satana tezgahtar denir. Yani örnekler çoğaltılabilir, detaylara girilebilir ama şu an videonun süresini uzatmak istemiyorum. Diğer part-time işimiz satış elemanı. Tezgahtarın diğer adı aslında bir nevi. Farkı şudur: ortada bir tezgah yok. Sadece ürün var. Müşteri gelir ve siz ona hem istediği ürünü satarsınız hem de farklı ürünleri de satıp ekstra para kazandırmaya çalışırsınız işletmenize. Bu da böyle bir iş. Daha çok detayı vardır bu işin de tabii ki. Fakat çok da hakim değilim. Bilenler yorumlarda anlatabilirler bu iş modelini. Bulaşıkçılık daha çok kızlara hitap eden bir iş ama erkekler de yapar. Bulaşık yıkıyorsun yani, anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum bunu. Temizlik işleri. Bundan kastettiğim Airbnb tarzı günübirlik evlerin temizlik işleri, apart veya oteller de olabilir. Ben bu işi 2 ay yaptım bu arada. Hani diğer part-time işlere göre daha kolay yapılabilen bir iş. Kendi evini nasıl temizliyorsam sana verilen daireyi de öyle temizliyorsun. Paketçilik, kuryecilik, restoran ve benzeri işletmelerde genelde motosikletle sipariş götürdüğün bir iş. Kışın çalışmak zordur bu işte. Genelde öğrencilerin yaşadığı bölgelerde sokaklar dar olur, evler sıktır, arabalar da çok olur. Her an kaza yapma riskin vardır. Motor seviyorsan sen bilirsin ama mecbur değilsen pek önermem açıkçası. Part-time işleri bitirdik. Şimdi bu söyleyeceğim iş için iyi derecede yüzme bilmeniz, ilk yardım bilmeniz gerekiyor. Zaten sertifikasız çalışamazsınız. Bu iş can kurtaranlık. Çalışabilmeniz için bronz veya gümüş sertifikanızın olması gerekiyor. Bu sertifikayı veren kurslar var. Para karşılığında alıyorsunuz sertifikayı da. Genelde besyoculara göre bir iş aslında. Üniversitenizin yakınında herhangi bir yüzme havuzunda iş bulabilirsiniz. Ya da yazlara otellere gidip 3-4 ay güzel para kazanabilirsiniz. Güzel paradan kastım asgari ücretten biraz fazla ama öğrenci için fena değil. Yoksa aile geçindirmek zor bu parayla. Part-time işlerden bir artısı varsa o da sigortanız yatar. Ben yazları otellerde çalışıyordum bu arada. Bu işte biraz tecrübem var. Çok fazla detayı var ama hepsini anlatmayacağım bu videoda da. Siz kendiniz araştırırsanız bütün bilgileri internetten bulabilirsiniz. Şimdi anlatacağım maddede hiçbir şey yatırım danışmanlığı kapsamında olmayacak. Ekrana da yasal uyarıyı koyarım. Aslında anlatacağım bir iş modeli de değil, sadece bir strateji. Borsada halka arzlar, kriptoda ön satışlara katılıp para kazanabilirsiniz. Halka arz olayı şu an popüler. İlerleyen dönemlerde para kazandırmayabilir. Kısaca mantığı şu: bir şirket halka arz oluyor. Sen Midas gibi herhangi bir aracı kurumdan bu halka arzı atıyorum 200 TL ile katılıyorsun. Payına bir miktar lot sayısı düşüyor. Bir hafta kadar sonra borsada listeleniyor. Ardından tavan bozana kadar bekliyorsun. Takip ediyorsun hisseyi. Tavan bozduğunda da kâr cebe yakışır diyorsun. Hisselerini
satıyorsun. Bu süreç 2-3 hafta sürebilir. Çok fazla para kazandırmaz. Sizi zengin de yapmaz. Fakat küçük paralarınızı değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Yine detaylarını araştırırsınız. Bu stratejiyi bu şekilde anlatmamın sebebi aslında son neredeyse bir yıldır halka arzlara katılıp da para kaybeden çok az insan olmuştur. 4. sıradaki iş modelimiz Work and Travel. 4 yıllık bir bölümde okuyorsanız ve üniversitenin ilk yılındaysanız bu işi kesinlikle deneyimlemelisiniz. Çok fazla detayı var. Kısaca mantığını anlatayım. Bazı şirketlerin sponsorluğunda yazları Amerika'ya gidip 3-4 ay çalışıp geliyorsunuz. Bu şirketler sizden 3-4 bin dolar küsür para alıyor. Bu paraları biriktirmek zor ama bir kez gittiğinizde sizin performansınıza bağlı olarak Amerika'da bunun 3-4 katına kadar para kazanıp geri dönebilirsiniz. Bir arkadaşım yaptı bunu ve hayatı değişti diyebilirim. Ben bu işi öğrendiğimde üniversitenin 2. sınıfındaydım ve pandemi vardı. Dolar daha düşük olduğu için kredi çekip yapma ihtimalim vardı ama bu sefer de İngilizcem yoktu. Pandemi sebebiyle de herkese vize vermiyorlardı. 4 yıllık bir bölümün ilk yılının ilk günlerinde bu işi duymuş birisi 2. yılının yazına kadar hem İngilizceyi hem de parayı çözebilir. Ben ilk yılında duymuş olsaydım kesin yapardım bu arada. Detaylarını internetten araştırarak çok rahat bulabilirsiniz. Şu anki ekonomik şartların zor olduğunu biliyorum. Sizin bu işi yapacağım diye psikolojinizi bozmanızı da istemem. İngilizcesi ve parası olmayan birisi için kesinlikle zor. Yapabilen yapar, yapamayanın da canı sağ olsun, dünyanın sonu değil. Bir sonraki iş alanınızla alakalı bir işte staj yapmak. Başlangıçta stajdan para kazanamıyorsunuz birçok bölümde. Fakat ilk yılınızda atıyorum beden eğitimi öğretmenliği okuyorsunuz ve staj yapabileceğiniz özel bir okul buldunuz. O okulda hem deneyim kazanıyorsunuz hem de oradaki öğretmen ve okul kadrosundakilerle network'ünüzü genişletiyorsunuz. Ücretsiz çalışmanızın karşılığını sonraki yıllarda belki de aylarda alabiliyorsunuz. Farklı bir özel okulda beden eğitimi öğretmenine ihtiyaç olduğunda ilk duyanlardan olursunuz. Hatta çalıştığınız okulda bile olabilir bu ihtiyaç. Kendi işinizde tecrübe sahibi olmak ilerleyen yıllarda size çok fazla getirisi olan bir şey. Tabii bunu yapabilmeniz için ilk yılınızda ekonomik olarak biraz rahat olmanız gerekiyor. Staj yapabileceğiniz bir yer bulmak için de üniversite çevresini araştırmalısınız. Sırada turizm işleri var. Yazları Akdeniz ve Ege taraflarında turistik bölgelerde çalışabileceğiniz işler. İşlerin çoğunda asgari ücret sigortaya çalışırsınız. Otellerde çalışırsınız. Barınmanız ve yemek ihtiyacınızı da karşılarlar. Başlıca işler can kurtaranlık, animasyon, meydancılık, turizm rehberliği, bellboy, garsonluk, beach boy ve benzeri. Dil bilirseniz özellikle İngilizceyi daha güzel işlerde çalışabilirsiniz. Bahşiş alma ihtimaliniz de artar ki bahşiş alırsanız bu size ekstra bir getiri olacaktır ve çok rahatlatır. Her işi ayrı ayrı anlatmayacağım, siz araştırırsınız. İş bulabileceğiniz bir de site var, Modotel diye. Linkini açıklamalar kısmına koyarım. Yaz mevsiminde bu sitedeki iş ilanları çok fazla oluyor. Belki faydalanırsınız. 7. ve son anlatacağım iş modeli de YouTube. Aslında içerik üreticiliği. Farklı platformlarda içerikler üreterek de para kazanabilirsiniz. Size en çok parayı sponsorluk anlaşmalarınız kazandıracaktır. Fakat bu iş çok zaman ister. Belli bir takipçi sayısına kadar içeriklerinize sponsor bulmanız çok zordur. İçeriklerinizin etkileşimleri de yüksek olmalı. YouTube'un diğer platformlardan farkı uzun videolarda 1000 abone 4000 saat izlenme, kısa videolarda da 10 milyon izlenme elde ettiğinizde para kazanmaya başlıyorsunuz. İnsanların ilgisini üzerinize çekmek gerçekten de çok zor. Bu işe zaman ayırırsanız minimum bir yıl bence ilerleyen yıllarda çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Herkes az buçuk YouTube konusunda bilgi sahibidir diye düşünüyorum. Yine çok fazla detay olan bir konu. Kafanıza yattıysa araştırmanızı yapıp içerik üretebilirsiniz. Bu işe karar verirseniz eğer çok fazla düşünmenizi önermem. İlgi alanınızı anlatarak işe başlayın. Devamı gelecektir diye düşünüyorum. Bilgisayarınızın olması içerik üretirken size bir avantaj sağlar. Uzun videolarda özellikle. Daha kaliteli işler yapabilirsiniz. Ama telefonla da short videoları üretebilirsiniz. Yani gayet kaliteli videolar da üretebilirsiniz. Çünkü telefonlar şu an video edit konusunda bayağı başarılılar bence. Evet, bu videoda anlatacaklarım bunlardı. Freelance işler, e-ticaret, dijital pazarlama danışmanlığı, sosyal medya danışmanlığı gibi işler de var ama onları anlatmak istemedim çünkü çok fazla uğraş isteyen işler. Yapılabilir mi? Belki, ama bu okuldan bayağı bir kısacağınız anlamına geliyor. Bu işlere zaman ayırmanız gerektiği anlamına geliyor. Çünkü insanlar bu işi part time yapmıyorlar. Genellikle full çalışıyorlar bu işleri yapan insanlar. Ve onlarla rekabet etmek de gerçekten çok zor. Video ile alakalı aklınıza takılan bir konu varsa veya eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.